Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tart kek tarifim var. Bunun için 2 tane yumurtayı genişçe bir kasenin içerisine aldım. Hemen üzerine 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Mikserin en yüksek devrinde köpük köpük oluncaya kadar en az 5-6 dakika çırpıyorum. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Puf puf bir kek yemek istiyorsanız bu ayrıntı inanın çok önemli. Şimdi üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Oda ısısında bulunan malzemeler kullanalım. 1 çay bardağı da süt ilavesini yapıyorum. Sıvı malzemeleriyle hemen şöyle çok kısa bir şekilde çırpacağım. Bir buçuk su bardağı un ilavesi yapıyorum. Bir tatlı kaşığı mavi haşhaş kullanacağım. Bir paket hamur kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilin ekliyorum. Kek malzemelerimizin tamamı bu kadar. Şöyle hemen çırpacağım. Son kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Çok lezzetli ve çok güzel bir tart kek yapacağız. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayınız. Şöyle spatula yardımıyla güzelce kenarlarını da toparladım. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Çok fazla un ilavesini yapmayalım. Tart kalıbını mutlaka katı yağ ile şöyle güzelce her tarafını yağlayalım. Hazırlamış olduğumuz kek harcını tart kalıbına dökelim. Şöyle birkaç kez tezgaha vuracağım. Baloncuklar çıktıktan sonra ön ısıtma yapmış olduğum 160 derece alt üst ayarlı fırına gönderiyorum. 20 dakika içerisinde tart kekim pişmişti. İlk sıcaklığı geçtikten sonra genişçe bir tabağın içerisine ters çevireceğim. Şöyle hemen bakın paylaşmak istiyorum. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Tamamen yağladığımız için herhangi bir sorun da yaşamadık. Kek soğurken biz de muhallebisini hazırlayalım. Bunun için 3 yemek kaşığı un kullanıyorum. 1 çay bardağı şeker. Hemen kuru malzemeleri karıştıracağım. Muhallebi hazırlarken bu şekilde kuru malzemeleri önden çırparsanız herhangi bir topaklama söz konusu da olmayacaktır. 2 su bardağı da süt ilavesini yapıyorum. Sürekli karıştırarak muhallebinin pişmesini sağlıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde kıvam aldığını göreceksiniz. Bu aşamaya geldikten sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim. Daha parlak görünsün ve daha lezzetli olsun. Bir pakette şekerli vanilin ilavesini yaptıktan sonra kremamız da muhallebimiz de daha doğrusu bu şekilde hazırlanmış olacaktır. Kekin üzerine hemen şöyle muhallebisini dökelim. Sizinle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak ve kek tarifi arıyorsanız kanalımda farklı kek tarifleri var. Diğerlerine de göz atabilirsiniz. Şöyle kalıba güzelce yerleştireceğim ve 1 saat boyunca dolapta soğumasını sağlayacağım.
Biz son olarak üzerindeki limonlu sosu hazırlayalım. Bunun için 2 yemek kaşığı şeker, 1 tepeleme yemek kaşığı olacak şekilde nişasta kullanacağım. Mısır nişastası ya da buğday nişastası hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığının ucuyla da zerdeçal kullanıyorum. Limonun daha sarı görünmesini istediğim için. Yarım su bardağı su ekledim. Ve 1 tane de limonun suyunu ekliyorum. Karıştıracağım. Ocağa aldıktan sonra da sürekli karıştırarak kıvamlaşmış güzel bir jöle elde edeceğim. Orta ateşte sürekli karıştırıyorum. Şöyle kıvamı da bu şekilde. Son olarak 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyelim. Daha parlak görünsün. Tart kekin üzerine hazırlamış olduğumuz limonlu sosumuzu da dökelim. Dolapta en az 1 saat beklettikten sonra servise hazır olacaktır. Şu anda taze limonların tam zamanı. Hem çok lezzetli oluyor hem de görüntüsü çok ama çok güzel oluyor. Bence bu tarifi görür görmez hemen deneyin derim. Tarifimin son aşamasında sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerine limon dilimlerini koymayı tercih ettim. Şöyle hemen bir dilim göstermek istiyorum. Bulut gibi keki, yumuşacık kreması ve üzerindeki limonlu sosuyla inanın ağız sulandıran bir lezzet. Eğer denerseniz olumlu olumsuz görüşlerinizi bırakmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.